Okay. We're thank you. Beautiful garland. Okay, we're short one translator. She's just coming. Today is our, well, unfortunately, last day of seminar. Bugün ne yazık ki seminerlerimizin son günü. And let's talk about the fourth book. Şimdi 4. kitap üzerine konuşalım. So Srila Prabhupada emphasized just these four books. Srila Prabhupada bunu vurgulamıştır. Sadece bu 4 kitap. Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Nectar of Devotion, and Caitanya Caritamrita. Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Adamın Nektarı ve Caitanya Caritamrita. Now these four books, Srila Prabhupada wanted that at least you must know these four books. Srila Prabhupada en azından bu 4 kitabı bilmelisiniz dedi. This was not just something that Prabhupada talked about. Bu Prabhupa'nın sadece üzerinde konuştuğu bir şey değildi. Prabhupada also wrote this. Prabhupada bunu yazdı da aynı zamanda. He wrote it on numerous occasions to devotees. Birçok farklı durumda, farklı olayda adananlara bunu yazdı. But it's also in the books. Ama aynı zamanda kitaplarda da geçiyor. It's also in Caitanya Caritamrita. Caitanya Caritamrita'da geçiyor. Srila Prabhupada had given that direction that for devotees to really become qualified as real Vaishnavas, they must study these four books. Adananların gerçek birer Vaishnava olabilmesi için bu kitapları çalışmaları gerektiği yönünde bir doğrultu çizdi. And more importantly, when we are actually teaching or preaching. Bundan daha önemlisi de bunu öğretmemiz veya bunu yaymamız. So when either we're what's the time? I'm starting early. 32 now. 32. 32. If someone is teaching, giving guidance to others, eğer bir kişi öğretiyorsa ve diğerlerine rehberlik ediyorsa, then they have a responsibility to know how to lead others in spiritual life. O zaman spiritüel hayatlarında eğer diğer kişileri nasıl yönlendirebileceğine dair bir sorumluluğu olması gerekir. It's the duty of a spiritual master. Manevi öğretmenin görevidir bu. Senior Vaishnava. Senior bir Vaishnava'nın. This is what it means to take responsibility for others. Başkaları için sorumluluk almak demek budur. And the different facets or aspects of Krishna consciousness will be found in these four books. Ve Krishna bilincinin farklı boyutları, farklı açıları bu 4 kitapta bulunabilecektir. What to speak of if you're having to face opposing arguments. Ve bir yandan da karşı görüşlere karşı savunmanız gerektiğini kendinize. That you will especially find if you're living in India. Bununla da özellikle Hindistan'da yaşıyorsanız karşılaşacaksınızdır. Especially really traveling in India. Ya da yani Hindistan'da seyahat ederken. Not just going to ISKCON India. Yani sadece ISKCON Hindistan'da gitmiyorsanız. And it's important so that the devotees themselves can protect themselves from different types of philosophies that unfortunately abound in the name of Krishna consciousness, a spiritual life. Ve Krishna bilinci ya da spiritüel hayat
adı altında çokça bulunan felsefelere karşı da adananların kendilerini nasıl korunmaları gerektiğini bilmeleri gerekir. And there's many such philosophies. Ve buna benzer birçok felsefe vardır. I'm not going to get into elaborating on those. Bunlara girmeyeceğim fazla. But Srila Prabhupada also speaks about them. Ama Srila Prabhupada da ayrıca bunun üzerine konuşuyor. In principle, and so devotees will be able to learn to recognize them. Prensip olarak bunlardan bahsediyor ki adananlar bunları fark edebilsinler. And of these there are really deviant philosophies. Bunların dışında gerçekten yolun dışına çıkmış olan felsefeler var. Mayavadi philosophies. Mayavadi felsefeleri var. Or Sahajiya philosophies. Ya da Sahajiya felsefeleri var. Which are sort of artificial means for attaining perfection. Bu da mükemmelliğe ulaşmanın yapay yolları, araçları. And then there's another class of philosophy that is not necessarily wrong. Bir de başka bir felsefe sınıfı var. Bu da her zaman yanlış olmayabilir. But is not in line with what Srila Prabhupada teaches. Ama Srila Prabhupa'nın bize öğrettikleriyle aynı çizgide değil. So, for instance, there are other Vaishnava philosophies. Örneğin başka Vaishnava felsefeleri var. And there are other Gaudiya Vaishnavas. Ve farklı Gaudiya Vaishnavalar da var. But Srila Prabhupada in his books is not only teaching philosophy, ama Srila Prabhupada kitaplarında sadece felsefe öğretmiyordu. But he's also teaching a certain fidelity to Krishna's mission. Ama aynı zamanda Krishna'nın misyonuna belli bir sadakati de öğretiyordu. Which becomes very topical through Caitanya Mahaprabhu's mission. Bu da Caitanya Mahaprabhu'nun misyonuyla oldukça ortaya çıkmış bir şey. Bir konu haline geliyor. Because not only are we just learning or being students of philosophy, yani biz sadece felsefe öğrenmekle ya da onun öğrencisi olmakla kalmıyoruz. And how to put that philosophy into practice so that we become lovers of God. Biz aynı zamanda bu felsefeyi de uygulamak istiyoruz ki Tanrı'yı seven kişiler haline gelebilelim. So to learn a certain type of sadhana. Yani belli bir tür sadhanayı öğreniyoruz. But at the same time, we also have a responsibility. Ama aynı zamanda bir sorumluluğumuz var. Krishna has given us instructions. Krishna bize talimatlar verdi. Krishna wants something of us. Krishna bizden bir şey istiyor. He says, "Ya idam paramam guyam madbhakteshu abhidasya." He said that you should teach this science to other devotees. Diğer adananlara bu bilimi öğretmeniz gerekir diyor. Those who are inclined towards spiritual life, devotional service, we should give them devotional service. Spiritüel hayatı ve adanma hizmetine eğilimi olan kişilere biz adanma hizmetini vermeliyiz. And Lord Caitanya actually took that to another dimension. Ve Rab Caitanya da bunu farklı bir boyuta taşıdı. And he said, "Jare deke tarikaha Krishna Upadesh." He says, forget about just giving it to devotees. O dedi ki bunu sadece adananlara vermeyi unutun. Anywhere you go, her nereye giderseniz gidin. whoever you meet, ve kiminle karşılaşırsanız karşılaşın. Talk to them about Krishna. Onlara Krishna'dan bahsedin. So this is no longer just educating the devotees and helping devotees. Ve bu sadece artık adananları eğitmek veya onlara yardım etmekle ilgili değil. We have instruction from Krishna and Chaitanya Mahaprabhu to give Krishna consciousness to anybody. Bizim Krishna'dan ve Rab Chaitanya'dan almış olduğumuz bir talimat var. Bu da Krishna bilincini herkese vermek. And that's why we're all here. Ve hepimizin de burada bulunmasının nedeni bu. So, with these instructions means that if we want to actually be fully successful in practice, we also have to take into account Krishna's order.
Yani bu talimatta kastedilen şey, eğer gerçekten başarılı olmak istiyorsak o zaman Krishna'nın talimatını da dikkate almalıyız. Can you become successful in practicing bhakti yoga without giving it to others? Yani bhakti yoga pratiğinde bunu diğerlerine vermeden başarılı olabilir misiniz? Well, the answer is maybe, Bunun cevabı belki olabilir. and the maybe sort of going towards the yes. Yani daha çok evete doğru bir belki olabilir bu. But it will take a long, long time. Ama bu çok çok uzun bir süre alacaktır. And ultimately, you should come to the conclusion that, okay, yes, I should actually dedicate myself to helping others. Ve nihayetinde de şu sonuca varacaksınızdır. Evet, ben kendime başkalarına yardım etmeye adamalıyım. So those are a class of devotees. They're really sort of called Babajis. Bu tür adananlara babacılar deniliyor. Not necessarily all Babajis are like that. Yani tüm babacılar böyle anlamına gelmiyor bu. That's how Prabhupada sort of labeled them. Ama Prabhupada bir şekilde onları bu şekilde in other words, those people whose main concern is their own spiritual upliftment, and they just stay in holy places with the sole idea of becoming spiritually advanced. Onlar sadece kendi spiritüel gelişimlerine ilgilenen insanlar ve bu spiritüel gelişmeyi yaşamak için de kutsal yerlerde kalıyorlar. And then the other side is that those who practice bhakti yoga and they dedicate their time or they dedicate their life to also giving it to others. Bir de bhakti yoga pratiği yapanlar var. Onlar da zamanlarını ve hatta hayatlarını bunu başkalarına vermeye adıyorlar. Okay, so anyway, for all of these reasons, we need to know Prabhupada's books. Ve tüm bu nedenler için, yani tüm bu sebeplerden dolayı Prabhupa'nın kitaplarını I'm just telling bilmeliyiz. you what's in Prabhupada's books. Ben sadece Prabhupa'nın kitaplarında neler olduğunu söylüyorum şu anda. And then beyond Srila Prabhupada's books, there's also Srila Prabhupada's instructions. Ve Prabhupa'nın yazdığı kitapların ötesinde bir de onun talimatları var. Conversations, fantastic reading material. Ve çok güzel diyaloglar var. Onlar da çok fantastik bir Prabhupada okuma classes. malzemesi. Prabhupada gave thousands, a couple of thousand classes. Birkaç bin ders vermiş durumda. And it's all expanding on what's in his books. Ve tüm bunlarda kitaplarında olan şeyleri daha geniş bir şekilde açıklıyor. Okay, but now we come to Caitanya Caritamrita. Şimdi Caitanya Caritamrita'ya geldik. And Caitanya Caritamrita has 3 divisions. Caitanya Caritamrita 3 bölümden oluşuyor. It is the beginning, middle, and last chapters. Yani başlangıç, orta ve son bölümler. So it's called Adi, Madhya, Anta, Kanda. Or Adi, Madhya, Anta, Kanta olarak biliniyor. not Kanda, excuse me, but it's called Anjalila. huh? Lila. Anjalila. Lila. Lila, pardon. Kanta değil, Lila. And the divisions are not arbitrary. Ve bu bölümlerde yapay bir şekilde oluşturulmuş bölümler değil. And let me talk a little of those. Bunlar hakkında biraz konuşmak istiyorum. But we should start with this is a biography. Bununla başlamamız gerekiyor ki bu bir biyografi. The author, interestingly speaking, was not concurrent at Chaitanya Mahaprabhu's pastimes. Yazar ilginç bir şekilde Chaitanya Mahaprabhu'nun meşgallerinde bulunmuyordu. He is not writing down what he saw. Yani gördüğü şeyleri yazmadı. But he's writing down what he's heard. Ama duyduğu şeyleri yazdı. Which is very interesting. Bu da çok ilginç bir şey. There's another a biography of Srila Prabhupada. Excuse me. There's another biography of Chaitanya Mahaprabhu, and that is called Chaitanya Bhagavata. Chaitanya Mahaprabhu hakkında yazılmış başka bir biyografi var. Bu da Chaitanya Bhagavata. And that was written by a contemporary.
Bu da çağdaş bir kişi tarafından yazıldı. Srila Prabhupada did not have time to comment on it. Ve Srila Prabhupāda'nın da bunun üzerine yorum yapma imkanı olmadı. And Caitanya Caritamrita is, in one sense, considered to be more relevant to Gaudiya Vaishnavas. Ve Caritamrita Gaudiya Vaishnavalarla daha ilgili. Although both are very important. Her ikisi de önemli olmasına rağmen. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he did a commentary on Chaitanya Bhagavat. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, o Chaitanya Bhagavata üzerine bir yorum yaptı. The reason that Chaitanya Caritamrita is more relevant Ve Chaitanya Caritamrita'nın bizim için daha önemli olmasının nedeni is because its mood is more in line with the mood of Lord Chaitanya's appearance and pastimes. Çünkü bu Rab Chaitanya'nın belirişi ve meşgalelerinin moduyla daha uyumlu. Okay. So what is this Adi Leela about? Peki Adi Leela neyle ilgili? Adi Leela is more or less the tattva or the truth of Lord Chaitanya and his associates. Who are they? Adi Leela tattva ile ilgili. Yani Rab Chaitanya kim ve onun birliklerinde olanlar kimler gerçekten? Who is Chaitanya Mahaprabhu? Chaitanya Mahaprabhu kimdir? Madhya Leela is Lord Chaitanya's travels through India. Madhya Leela, Rab Chaitanya'nın Hindistan'da yapmış olduğu gezileri anlatıyor. And by Srila Prabhupada's own statement, the most important part of Chaitanya Caritamrita. Ve Srila Prabhupāda'nın kendi kelimeleriyle Chaitanya Caritamrita'nın en önemli kısmı bu. Because we see Lord Chaitanya doing what he asks us to do. Çünkü Rab Chaitanya'nın bizden yapmamızı istediği şeyi Which is yaptığını that görüyoruz. wherever he's going, he's converting people. Her nereye giderse oradaki insanları Krishna bilincine getiriyor. And then the last part is Lord Chaitanya's own personal absorption in the ecstasies of Bhakti Yoga. Ve son bölümde Rab Chaitanya'nın kendisinin Bhakti Yoga'nın huşusu içine dalışını anlatıyor. Okay, let's talk about who is Lord Chaitanya and why did he come? İlk olarak Rab Chaitanya'nın kim olduğu üzerine konuşalım ve neden geldiği üzerine. Lord Chaitanya is Krishna. Rab Chaitanya Krishna'dır. He's not an incarnation of Krishna. Krishna'nın bir enkarnasyonu değildir. When we talk about an incarnation or an avatar, we may be talking about Krishna who is manifesting some of his qualities for a particular purpose. Enkarnasyon veya bir avatardan bahsettiğimizde Krishna'nın belli özelliklerini bir amaçla ortaya koyduğu, yani tezahür ettirdiği bir durumdan bahsederiz. Lord Nishingadev. Örneğin Rab Nishingadev. He appears for a very short period of time. O çok kısa bir süre için belirmiştir. More or less what it takes to kill Hiranyakashipu. Yani Hiranyakashipu'yu öldürmesine yetecek kadar bir süre için. And he's manifesting Krishna's strength. Ve o Krishna'nın gücünü sergiliyor. Other incarnations, such as, say, Lord Varaha. Ve diğer enkarnasyonlar, örneğin Rab Varaha, he manifests even less qualities than Lord Nishingadev. o Rab Nishingadev'in gösterdiği niteliklerin daha az bir kısmını göstermiştir. Lord Ramachandra is giving the example of a perfect king and a ruler. Rab Ramachandra ise mükemmel bir kral örneğini göstermiştir. The basis of Varnashram. Don't. It's okay. You'll survive without drinking. Wait. Don't. Yeah. People don't die without having the swig. İnsanlar bir yudum almadan ölmezler. It's just something that usually in class I ask devotees, don't drink. Genelde sınıflarda öğrencilerimde Imagine 100 people having 3 sips during a 1-hour period. adılanlardan bir şey içmemesini rica ederim. Çünkü bir saat boyunca So from herkesin... here, all I see, this is all I see,
Yani bir saat boyunca her kişinin 3 yudum aldığını düşünün. Benim buradan gördüğüm hep bu oluyor. And it's one of those new fads. Ve bu da yeni olan bir şey. In other words, if right now you're not having a teaspoon of water, you're going to die. It's like you're in the Sahara Desert. Yani sanki bir yudum içmezseniz birden ölecekmişsiniz, yani Sahara çölündeymişsiniz gibi düşünmek. Okay. So Lord Caitanya is fully Krishna, 100% Krishna. Rab Caitanya tam anlamıyla Krishna'dır, yani %100. But he's in a different role. Ama başka bir rol oynamaktadır. Lord Ramachandra, Lord Nishingadev, Lord Varaha, he's playing different roles. Rab Ramachandra, Rab Nishingadev, Rab Varaha, onlar farklı roller oynar. But in all of those, he's Supreme Personality of Godhead. Ama tüm bunlarda o yine Tanrı Yüce Şahsıdır. Now, he wants to be in a different role. Şimdi o başka bir rol üstlenmek istiyor. As Krishna, as the Supreme Personality of Godhead, he becomes the object of devotees' service and love. Krishna'nın Tanrı Yüce Şahsı olarak o adananların hizmetinin ve sevgisinin nesnesi haline geliyor. So he enjoys what it means to be the object of worship. That is called Vishaya. O ibadetin nesnesi olmaktan zevk alıyor. Buna Vishaya deniyor. And in all his incarnations, it's like that. Bütün enkarnasyonlar içinde bu geçerlidir. But in this exchange of service and love, ama bu sevgi ve hizmet alışverişinde there's the object, Krishna, bir nesne vardır, yani Krishna, and there's the subject, the devotee. bir de özne vardır, yani adanan. What is the devotee experience? Peki adanan ne deneyimler? What is it like to serve Krishna? Krishna'ya hizmet etmek neye benzer? And then what is it like to love Krishna? Ve Krishna'yı sevmek neye benzer? And every devotee, Ve her adanan, now that means every one of us, yani burada her birimizi kastediyorum. we are unique. Hepimiz kendimize hasız. And even though we may ultimately be in certain categories of devotees, Ve belli bir adanan kategorisine ait olsak da, just like there's the devotees of Lord Ramachandra, like Hanuman and so on. yani Rab Ramachandra'nın adananları vardır, Hanuman adananları vardır. There's the devotees of Lord Narayan and Vaikuntha. Rab Narayan'ın, Vaikunta'da bulunan Rab Narayan'ın Devotees adananları of vardır. Krishna and Dwarka. Ya da Dvaraka'daki Rab Krishna'nın adananları vardır. So they all have a sort of a very unique type of devotion. Onların hepsinin kendine özgü bir adanma şekli vardır. And even between them, every single one of them is also unique. Yani kendi aralarında da onların her biri benzersizdir. But Krishna wants to know, well, what is the experience? What is that experience of love that they have? Ama Krishna bunu deneyimlemek istedi. Yani onların yaşadığı, deneyimlediği sevgi nasıl bir şey? Because, you know, when Krishna's seeing, he's also seeing that these devotees are dancing in ecstasy. Çünkü Krishna da bunu görüyor. Bu adananlar huşu içinde dans ediyorlar. And they also seem to be enjoying a happiness that's greater than his. Ve öyle görünüyor ki onlar kendisininkinden daha fazla bir zevkten So there's a yiyorlar. nice part of Caitanya Caritamrita where Krishna says the devotees are experiencing greater bliss than I am. Caitanya Caritamrita'nın çok hoş bir bölümü var. Burada Krishna diyor ki adananlar benden daha fazla zevk alıyorlar. Now Krishna is not just a passive God who just settles for anything. Krishna pasif bir tanrı değil, yani sadece bir yere bir şeye yerleşmiş olan. If someone is enjoying some bliss, he wants to know what it's like. Eğer bir kişi bir şeyden mutluluk duyuyorsa o bunun neye benzediğini bilmek istiyor. He wants to know what the unique taste or unique flavor of that is. Ve bunun kendine özgü olan o aromasının ne olduğunu, tadının ne olduğunu bilmek istiyor. We're eating prasadam.
Yani prasadam onurlanırken erkeğin. So, what is it? Bu nedir? Well, basically, it's just earth and water and sunlight. Aslında bu temelde topraktır. Yani havadır ve güneş It's all ışığıdır. the same thing, but it comes in a lot of different forms. Yani bu temelde aynı şeydir ama birçok farklı formda gelir. So, really, an orange and a potato, in one sense, they're not different. Yani bir açıdan portakalla patates birbirinden farklı değildir. But because of variety, then they have different taste, they look different, and they have different functions. Ama bu çeşitlilikten dolayı onların tadı farklıdır, farklı görünürler ve farklı fonksiyonları vardır. Krishna now is in this situation. He wants to know, what is it like to be a devotee? Krishna şimdi bu durumda bunu bilmek istiyor. Bir adanan olmak neye benziyor? And not what's it like to be like one devotee, what's it like to be like all the devotees? Yani tek bir adananın nasıl olduğunu değil, tüm adananların nasıl olduğunu bilmek Or istiyor. at least many different types of devotees. Ya da en azından birçok farklı adananın nasıl olduğunu. So he's very keen to know what that is. Bunun ne olduğunu bilmek konusunda çok istekli. And so Lord Caitanya, therefore Lord Chaitanya's appearance is very, very unique. O yüzden de Rab Caitanya'nın belirişi çok özel, çok benzersiz. And I need to put just into chronology Lord Chaitanya's appearance. Ve bir kronolojiye yerleştirmek istiyorum Rab Caitanya'nın belirişini. Lord Chaitanya does not appear in every millennium. Rab Caitanya her milenyumda ortaya çıkmıyor. Sambhavami juge juge. Krishna says, incarnations are always coming. Krishna enkarnasyondan her zaman geldiğini söylüyor. That day of Brahma, O Brahman'ın gününde, where you see Lord Ramachandra, Rab Ramachandra'yı gördüğünüz o günde, then you will also see Krishna coming. o zaman Krishna'nın da geldiğini göreceksiniz. And after Krishna, you will see Lord Chaitanya coming. Ve Krishna'dan sonra Rab Caitanya da gelecektir. So they only appear just once in the day of Brahma, not every millennium. Yani her milenyumda değil ama Brahman'ın gününde bir kere ortaya çıkarlar. And their teachings and their pastimes are very complementary. Ve onların meşgaleleri ve öğretileri çok birbirini tamamlar niteliktedir. So, Caitanya Caritamrita explains this tattva or this truth of who Chaitanya Mahaprabhu is. Yani Caitanya Mahaprabhu, Caitanya Caritamrita bunu açıklar. Caitanya Mahaprabhu'nun kim olduğu bu tatvayı. And you know, if you have a big spoon, then you can also make little servings. Yani büyük bir kaşığınız olduğunda az servis de yapabilirsiniz. So if you have a big spoon, then you can use that to serve a little, and you can use it to serve more, and you can use it to serve a lot. Eğer büyük bir kaşığınız varsa bununla az bir şey de verebilirsiniz, biraz daha çok veya daha çok da verebilirsiniz. If you have a little spoon, you can only make little servings. Ama eğer küçük bir kaşığınız varsa sadece küçük miktarlarda dağıtabilirsiniz. So Krishna therefore comes Radha Bhava Juti Suvaritam Naomi Krishna Swarupam. He is Krishna Swarup. He is Krishna himself. O Krishna Swarup'tur, yani Krishna'nın kendisidir. But now he's coming particularly with the mood and the complexion of Srimati Radharani. Ama şimdi Srimati Radharani'nin modunda ve onun görünüşünde belirir. In terms of experiencing what it means to serve Krishna Ve Krishna'ya hizmet etmenin ne olduğunu deneyimlemek için and the pleasure that one gets from that. ve bir kişinin bundan aldığı zevki deneyimlemek So, için Srimati Radharani is the ultimate. Srimati Radharani bu konudaki en yüksek kişidir. So, if Krishna has the mood of Srimati Radharani, he can then experience the mood of all other devotees as well. Eğer Krishna Srimati Radharani'nin modunu anlarsa o zaman diğer tüm adananların da modunu anlayabilir. But, and this becomes connected to the mission of Lord Chaitanya. Ve bu da Rab Caitanya'nın misyonuyla ilişkilidir. But what Lord Chaitanya is, amongst other his unique contributions, Ama Rab Caitanya'nın diğer şeylerin yanı sıra en kendine özgü olan katkısı is that you can, is this entering into the
conjugal pastimes of Krishna. Krishna'nın bu sevgililik meşgalelerine girebiliyor olmasıdır. And giving access to that, Ve buna ulaşmamıza izin verir. which was not really known for a long, long time to even most devotees. Ve bunlar da birçok adanan için dahi çok çok uzun bir süre için bilinmezlerdi. And there's a lot of very deep philosophical truths here that we don't have time for. Ve burada çok derin felsefi gerçekler var ki bunun için zamanımız yok şu anda. But basically, prior to about the time of Lord Caitanya, Ama Rab Caitanya'nın zamandan önceki zamanda the kind of ecstatic love that is coming from Srimati Radharani, o Srimati Radharani'den gelen o huşu dolu sevgi and particularly the residents of Vrindavan, ve esas olarak da Vrindavan'ın sakinlerinden gelen bu sevgi was not really known or practiced in the public way as today. Bugün yapıldığı gibi herkes tarafından ne biliniyordu ne de uygulanıyordu. Some very advanced devotees used to worship like that. Bazı çok ilerlemiş adananlar ancak bu şekilde ibadet edebiliyorlardı. But generally, their concept was that worshipping Krishna in servitude and worshipping Krishna in awe and reverence. Ama onların genel olarak kavramı bir minnettarlık duygusuyla ve bir hürmetle ve saygıyla ibadet etmekti. Friendship, parental, and especially this conjugal love was not really known. Arkadaşlık ilişkisi, anne baba ilişkisi ve bu sevgililik ilişkisi gerçekten pek bilinmiyordu. So, Lord Chaitanya's teachings are directing devotees to this very, very rare and, in one sense, difficult to access transcendental treasure. Rab Caitanya'nın öğretileri bu çok nadir olan ve gerçekten ulaşılması zor olan meşgaleleri adınanları yönlendiriyor. And of course, it would not be fair for Chaitanya Mahaprabhu to just say this is the goal, but it doesn't give you a means for getting there. Ama bu da gerçekten haklı bir durum olmazdı eğer Chaitanya Mahaprabhu amacın bu olduğunu söyleyip bize ona ulaşma imkanı vermeseydi. So if there is sadhana, if there is sadhya, if there is a goal, there has to be a way, a sadhana for getting there. Eğer bir sadhya varsa, yani bir amaç varsa, o zaman oraya gitmenin de bir yolu olmalı, bir sadhana da olmalı. And as we discussed a few days back, Birkaç means is the chanting of Krishna's names. Ve gerçekten bunu yapmanın yolu Krishna'nın isimlerini söylemektir. And hearing of Krishna's pastimes from Srimad Bhagavatam. Ve Srimad Bhagavatam'dan Krishna'nın meşgalelerini duymaktır. So these were the real two fundamental instruments that Lord Chaitanya gave for devotees. Ve bu da Rab Caitanya'nın adınanlar için vermiş olduğu iki tane temel araçtır. Yes. Actually, may I ask, well, what about Bhagavad Gita? Peki ya Bhagavad Gita diyebilir bir kişi? Of course, Bhagavad Gita is also included. Tabii ki Bhagavad Gita da buna dahildir. Bhagavad Gita was always very well known. Ama Bhagavad Gita her zaman çok iyi biliniyordu. Srimad Bhagavatam less so. Srimad Bhagavatam o kadar değil. And even there, sometimes in Vaishnav circles, not understood in the way that we understand it. Ve bazen Vaishnavaların arasında da bizim bugün anladığımız şekilde anlaşılmıyordu. So, this is Lord Chaitanya himself. Bu Rab Caitanya'nın kendisi. He is Krishna. O Krishna'dır. He's in the mood of Sri Radha. Sri Radha'nın modundadır. And he wants to experience the love of his devotees. Ve o adananların sevgisini deneyimlemek ister. And especially, he also wants to experience what is the love of Radharani towards him.
Özellikle Radharani'nin ona karşı duyduğu sevgiyi deneyimlemek ister. because it's the most intense of all. Çünkü bu diğerlerin arasında en yoğun It's the olanıdır deepest of all, ve hepsinin içinde en derin olandır. and it has the most extraordinary ecstatic symptoms. Ve en sıra dışı huşu belirtilerini gösterir. Okay, just to carry on from that, even though it's something we wanted to talk about later. Ve buradan devam etmek gerekirse aslında bu daha sonra konuşmak istediğim bir şeydi. So here's a pastime of Lord Caitanya. Rab Caitanya'nın bir meşgalesi var. Chaitanya Mahaprabhu, first 24 years he lived in Navadvip in Mayapur. Chaitanya Mahaprabhu ilk 24 yıl boyunca Navadvip'te yani Mayapur'da Then yaşadı. he went to Jagannath Puri. Sonra Jagannath Puri'ye geçti. And for 6 years, more or less, he traveled. Ve 6 yıl boyunca az ya da çok yani hep seyahat etti. Especially around the whole perimeter of South India, coming all the way from the East Coast up to the West Coast. Yani doğudan batıya, doğu kıyısından batı kıyısına doğru neredeyse bütün Güney Hindistan'ı dolaştı. And he walked. Ve yürüyerek yaptı bunu. He was just walking Yani all the sadece way. yürüyerek. And Bütün yol- chanting Hare Krishna all the way. Ve bütün yol boyunca da Hare Krishna mantrasını söylüyordu. And that took over 2 years. Bu da 2 yıldan daha uzun Going sürdü. there, coming back. Oraya gitti ve geri geldi. And then he went north. He Sonra, tried to go to Vrindavan. sonra kuzeye gitti, Vrindavan'a As I gitmeye mentioned, çalıştı. he came back Sonra daha önce belirttiğim gibi geri to Puri. geldi. It was his base. And Puri onun then merkeziydi. he went again, stayed in Vrindavan, came back. Sonra tekrar Vrindavan'a gitti, orada kaldı ve geri geldi. Stayed in Vrindavan only for 1 month. Vrindavan'da sadece 1 ay boyunca kaldı. That was as long as Lord Chaitanya stayed in Vrindavan. Vrindavan'da kaldığı en uzun süre buydu. So Chaitanya Mahaprabhu would stay in a place. His home was called the Gambira, Caitanya Mahaprabhu bir evde kalıyordu. Bu eve de Gambira deniliyordu. which was actually the house of the guru of the king. Aslında bu da kralın gurusunun eviydi. And he had residence there along with some of his close associates. Orada da bazı sakinler vardı ve onun en yakın birliktelikleri vardı. And Lord Chaitanya's daily activities was during the day he would be with devotees in general. Rab Caitanya'nın günlük faaliyetleri şöyleydi. Gün içerisinde genel olarak adananlarla birlikte olurdu. And at night he would spend his time with 2 devotees, Swarup Damodar and Ramananda Roy, and they would just talk about pastimes of Krishna, more confidential pastimes of Krishna. Ve akşamları sadece 2 adananla geçirirdi. Swarup Damodar ve Ramananda Roy. And Ve then onlarla da sadece Krishna'nın meşgalleri üzerine when that was over, late into the night, daha gizli konular üzerine konuşurlardı ve bu da gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ederdi. then Chaitanya Mahaprabhu would lay down. Sonra Chaitanya Mahaprabhu uzanırdı. But sometimes, because of extraordinary ecstasy, he could not sleep. Ama bazen bu çok sıra dışı huşudan dolayı uyuyamazdı. And so on one such occasion, he, even though the doors were locked, Ve böyle bir durumda kapılar kilitli olmasına rağmen so he walked through the doors kapıların içinden geçerek yürüdü. and he was middle of the night wandering in this town, Puri. Ve Puri'de dolaşıyordu gecenin bir yarısı. And the real significance of this Puri is this is the place where Jagannath is. Ve Puri'nin de önemi Temple Jagannath'ın of orada Jagannath. olmasından kaynaklanıyor. Jagannath tapınağı olmasından And this kaynaklanıyor. is where the Rath Yatra festival originates. Ve Rath Yatra Festivali'nde ilk olarak başladığı yer burası. So Lord Chaitanya wandered around and he came to a place where there were many cows. Rab Caitanya bu şekilde yürüyordu ve birçok ineğin olduğu bir yere geldi. And when he saw these cows, then the cows
what we were talking yesterday, Udipan. They reminded him of Krishna's cows. Ve inekleri gördüğünde, dün bundan bahsetmiştik Udipan. Onlar Krishna'nın ineklerini ona hatırlattı. And they reminded him of Krishna, and Krishna going out into the pastures. Ve bu Krishna'yı ve Krishna'nın otlaklara gidişini hatırlattı ona. Remember, he's Krishna, but now he's forgotten that he's Krishna. Yani hatırlayın, o Krishna'nın kendisi ama unuttu şu anda He Krishna olduğunu. thinks he is a devotee. O kendisinin bir adanın olduğunu düşünüyor. And at these times at night, he thinks he is Srimati Radharani. Ve gecenin bu saatlerinde de Srimati Radharani olduğunu düşünüyor. And he's Radharani looking for Krishna. Yani Krishna'yı arayan That's Radharani why he olduğunu. went out looking for Krishna. And actually, he heard the sound of the flute. Ve dışarı çıkmış Krishna'yı arıyordu o yüzden. Sonra da flütün sesini This duydu. was the his ecstasy of devotion. Bu da onun adanmasının huşu haliydi. And when he saw those cows, then he fell down in ecstasy. Ve o inekleri gördüğünde huşu içinde yere yattı. Okay, so I was just wanting to talk about the ecstasy and what Lord Chaitanya appeared like when he did that. Yani ben sadece huşu hakkında konuşmak istedim ve Rab Caitanya'nın belirişinden bahsetmek And istemiştim. part of Bhakti Yoga is that devotees, when they become very advanced, they experience ecstasy. Ve Bhakti Yoga'nın da bir kısmı budur. Adılanlar çok ilerlediklerinde bu huşuyu deneyimlerler. So in the morning you're singing like that. Mahaprabhu Kirtana Gita Gita Vaditama Romancha Kampa Shruta Rangavaja. Sabahları bu şekilde söylüyoruz. Tears in the eyes, hair standing on end, dancing. These are symptoms of ecstasy. Gözlerde yaşlar, tüyler diken diken olmuş. Bunlar huşunu belirtileri. But Krishna's symptoms of ecstasy, Lord Chaitanya's symptoms of ecstasy are very unique. Ama Krishna'nın ve Rab Caitanya'nın huşu halinde gösterdiği belirtiler çok kendilerine özgüdür. So, Lord Chaitanya was just laying there unconscious. Rab Caitanya orada yerde bilinçsizce yatıyordu. Anyway, eventually it came to devotees' notice that he was gone. Neyse sonunda adananlar onun gitmiş olduğunu fark So ettiler. they started looking for him everywhere. Ve her yerde onu aramaya başladılar. And they found him by this cow shed. Sonra bu ineklerin olduğu yerde buldular onu. And what had happened, Lord Chaitanya was very tall. Rab Caitanya çok uzundu. He was over 2 meters tall. Yani 2 metrenin üstündeydi. More like 2.5 meters. Yani 2,5 metre kadar. Now that's very big even for us. Bu bizim için bile çok büyük. But if you've been in Bengal where people are small, Ama insanların daha kısa olduğu Bengal'de olduğunuzu düşünün. then you really stands out. O zaman gerçekten dikkat çekersiniz. And of course he's very beautiful because he's Krishna. Ve tabii ki o çok güzel çünkü o Krishna. So here he is, and but now all of his bodily, all of his limbs, his arms, legs, and head, Ya ama bütün onun vücut parçaları yani kolları, bacakları ve başı they have all entered into his trunk. hepsi bedenin içine kaçmışlardı. Gövdeye. So like a turtle. Yani bir kaplumbağa gibi görünüyordu. Turtle pulls all of his limbs into his body. Nasıl ki bir kaplumbağa bütün yani ellerini, kollarını, bacaklarını içine doğru çeker. Devotees never seen anything like that. Adamlar hiçbir zaman böyle bir şey görmemişlerdi. And even in, I don't know, I read many books. I've never read of anything like that. Ben birçok kitap okudum. Hiçbir zaman da böyle bir şey duymamıştım daha önce. But it's unique. Ama bu çok kendine özgü. So, and here is the display of ecstasy. Chaitanya Mahaprabhu wants to experience these things. Ve bu da bir huşunun dışa vurumu ve Caitanya Mahaprabhu da bunları deneyimlemek istemişti. And when Lord Chaitanya is like this, and when devotees try to bring him back to consciousness, what do? Ve Rab Caitanya bu hale geldiğinde adananlar onu tekrar bilincine geri getirmek istediklerinde ne yapıyorlardı? Well, the same thing that gets you into ecstasy gets you out of ecstasy. Sizin o huşuya dalmanıza neden olan aynı şey sizi o huşudan çıkarmayı da sağlıyor. And that is you have to chant Krishna's names. Ve bu da Krishna'nın isimlerini So by söylemek. chanting Krishna's names, then Lord Chaitanya
came out of that ecstasy. Krishna'nın isimlerini söylediler, tekrar söylediler. Bu şekilde Rab Caitanya bu huşu durumundan çıktı. And then he would explain, well, why am I here? I was in Vrindavan. Sonra da şunu deneyimliyor. Neden buradayım şimdi? Ben And I Vrindavan'daydım. was seeing Krishna was herding the cows and so on. Ve Krishna'nın inekleri otlattığını görüyordum vesaire. So, by his example, Lord Chaitanya is also teaching us this is what Krishna consciousness is about. Rab Caitanya bu örneğiyle de bize şunu öğretiyor. Krishna bilinci böyle bir şeydir. So, we just jumped. We were right in the Adi Lila, in the first part of Caitanya Caritamrita. Biraz atladık. Biz Adi Lila'dan bahsediyorduk. Yani Caitanya Caritamrita'nın ilk And kısmından. explaining that Krishna comes to experience what devotees experience. Ve Krishna'nın adananların tecrübe ettiği şeyi deneyimlemek için geldiğini söyledik. So this is from the devotee's perspective, what it means to love Krishna. Bu adananın açısından Krishna'yı sevmenin ne anlamı geldiğiyle ilgili. And then this Adi Lila is also considered to be part of Lord Chaitanya's childhood pastimes. Bu Adi Lila aynı zamanda Rab Caitanya'nın çocukluk meşgalelerini de içeriyor. As I said, it's a biography, Söylediğim gibi bu bir which biyografi. means it's all about what he does, what he says. Bu onun yaptıklarıyla ve söyledikleriyle ilgili bir And kitap. while there's sufficient philosophy in the book, Yani kitapta yeterince felsefe de bulunuyor. teachings of Chaitanya Mahaprabhu, Yani Chaitanya Mahaprabhu'nun öğretileri. it's also many different pastimes. Ve bunun yanı sıra birçok farklı meşgale de var. And the pastimes are significant in different ways, Ve bu meşgaleler de farklı açılardan önemliler. in that because Lord Chaitanya is not only himself experiencing and showing us what Bhakti Yoga is about, Çünkü burada Rab Caitanya sadece kendisi bunu deneyimlemekle bize Bhakti'nin ne olduğunu göstermekle kalmıyor. but he's giving us an experience. He's giving us a way to experience devotional service Ama bize adanma hizmetin deneyimleyebileceğimiz bir yol veriyor. that is very easy and relatively quick. Ve bu da göreceli olarak oldukça hızlı ve kolay bir yoldur. He's giving us a way to experience this ecstasy of devotion Bize bu adanmanın huşu halini deneyimleyebileceğimiz bir yol veriyor. and particularly the ecstasies of loving Krishna like the residents of Vrindavan Ve özellikle de Vrindavan sakinlerinin Krishna'yı sevme şeklinde. by just hearing of how he does it. Ama onun bunu nasıl yaptığını duyarak. And by hearing of how he experiences it, that gives us actually a very safe way of learning and experiencing ourselves. Ve bu da onun bunları nasıl yaptığını ve nasıl hissettiğini, deneyimlediğini duymak da bize bunu deneyimlemenin güvenli bir yolunu sağlıyor. The other alternative is that you hear Srimad Bhagavatam and these things, and you try to experience, and by you try to access them directly. Bir diğer yol da Srimad Bhagavatam gibi kitapları okuyup direkt olarak bu meşgalelere girmeye çalışmak olacaktır. Deneyimlemeye And çalışmak. it works, but you have to be very qualified. Ve bu da işe yarayabilir ama çok nitelikli olmanız gerekiyor. But one of Lord Chaitanya's purposes is that he doesn't care whether people are qualified or not. Ama Rab Caitanya'nın niteliklerinden bir tanesi onun insanların nitelikli olup olmadığını dikkate almamasıydı. He wants everyone to know what it's like to love Krishna. O herkesin Krishna'yı sevmenin nasıl bir şey olduğunu bilmesini istiyordu. But if you want to know how to do that, you have to do it through Lord Chaitanya. Ama bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek istiyorsanız bunu Chaitanya Mahaprabhu'nun yolu And that aracılığıyla means yapmalısınız. hearing and reading Chaitanya Caritamrita. Bu da Chaitanya Caritamrita'yı duymak ve okumak anlamına gelir. It's very interesting. I just was recently sent this quote from Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Geçenlerde bu alıntıyı yapmıştım Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur'dan. And he said, if all the books in the world were destroyed,
and only Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and Caitanya Caritamrita remained, there would be absolutely no loss. Yani eğer dünyadaki bütün kitaplar yok olsaydı ve sadece Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam ve Caitanya Caritamrita kalsaydı hiçbir şey kaybetmiş sayılmazdık. You could understand what reality is, and you could understand how to attain perfection. Yani gerçekliğin ne olduğunu ve nasıl mükemmelliğe ulaşabileceğini bu kitaplardan anlayabilirsiniz. But if for some reason there's no Bhagavad Gita still, Bhagavatam and Caitanya Caritamrita are enough. Ama hala bir nedenden ötürü yeterince Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam ve Caitanya Caritamrita yok. I said, but even if there's no Bhagavatam, Ama o şöyle dedi, Bhagavatam da olmazsa bile, if you have Caitanya Caritamrita, then you can understand everything. eğer Caitanya Caritamrita varsa o zaman her şeyi anlayabilirsiniz. So it's such a extraordinary literature. Yani bu kadar sıra dışı bir literatür. So this is Adi Lila, Bu Adi Lila'ydı. and then there's this Madhya Lila. Sonra Madhya Lila geliyor. Lord Chaitanya takes sannyas. Rab Caitanya sannyasa düzenini kabul ediyor. It's a very interesting pastime. Bu çok ilginç bir meşgale. Here is Krishna, who has unlimited opulence, and now he gives up everything. Burada inanılmaz bir zenginliği, yani sınırsız zenginliğe sahip olan Krishna'dan bahsediyoruz ve o her şeyi bırakıyor. He takes sannyas, means he doesn't associate with women. Sannyasa düzeni kabul etmesi kadınlarla artık bir ilişkisinin kalmaması anlamına geliyor. Sleeps on the floor. Yerde yatıyor. Accepts all kinds of austerities that are part of the renounced order. Ve feragat düzeninin her türlü fedakarlığını kabul ediyor. Sannyas gives him the sort of passport to travel. Ve sannyasi olmak da ona gezmek için bir pasaport sağlıyor. And people will automatically offer respect. Ve insanlar da otomatik olarak ona saygı gösterecekler. Because sannyasi, especially 500 years ago, is respected wherever he goes. Çünkü sannyasi olması 500 yıl önce her nereye giderse saygı uyandıran bir durum. So that's a extraordinary pastime. Bu çok sıra dışı bir meşgale. But Chaitanya Mahaprabhu enters into the renounced order of life. Caitanya Mahaprabhu yaşamın feragat düzenini kabul ediyor. Which means he has to leave home. Bu da evden ayrılması gerektiği anlamına He has to geliyor. leave his mother, he has to leave especially his wife. Hem annesini hem de özellikle eşini bırakmak zorunda. So he leaves Mayapur Mayapur'dan ayrılıyor. in the same way that sort of Krishna left Vrindavan. Aynı Krishna'nın Vrindavan'a bırakışı gibi. And he goes to Jagannath Puri, Ve Jagannath Puri'ye gidiyor. which is a holy place since time immemorial. Ve bu da çok geçmiş zamanlardan beri kutsal bir yer. And as I mentioned, it is Lord Jagannath's temple is there, Ve bahsettiğim gibi orada Rab Jagannath'ın tapınağı and bulunuyor. this is where Rath Yatra takes place. Ve Rath Yatra da burada yapılıyor. And in Jagannath Puri, he meets Sarvabhauma Bhattacharya, Jagannath Puri'de Sarvabhauma Bhattacharya ile karşılaşıyor. who is one of the, if not the greatest scholars of his time in India. Yani o zaman Hindistan'da bulunan belki en iyi akademisyen, belki de onlardan bir tanesi. And there's very interesting interaction. Ve aralarında çok ilginç bir etkileşim oluyor. But ultimately, he enters into a debate with Sarvabhauma Bhattacharya, Ama nihayetinde Sarvabhauma Bhattacharya ile bir tartışma içine giriyor. which is one of two debates that's in this Madhya Lila. Ve bu Madhya Lila'da bulunan iki tartışmadan The bir other one tanesi. is with leader of Mayavadi sannyasis, Prakashananda Saraswati. Ve diğeri de Mayavadi sannyasilerin lideri olan Prakashananda Saraswati ile. And Sarvabhauma is also Mayavadi. Ve Sarvabhauma da aynı zamanda Mayavadi. It's very interesting. Lord Chaitanya's arguments are very similar, if almost not identical. Yani Rab Caitanya'nın burada vermiş olduğu argümanlar neredeyse aynı. But basically, he converts Sarvabhauma. He defeats him and explains that yes, the absolute truth is not impersonal, but it's a person. Ama Sarvabhauma'yı yani yeniyor ve onu Krishna bilincine getiriyor.
And Krishna is that supreme person. Ve mutlak gerçeğin gayri şahsi olmadığını bir şahsiyete sahip olduğunu söylüyor. Now, sometimes we may get into an argument about some philosophical points. Ve bunun da Krishna olduğunu söylüyor. Bazen belli felsefi noktalar üzerine tartışabiliriz. One person you don't want to get an argument with is Krishna. Ve böyle bir tartışmaya girmek istemeyeceğiniz kişilerden bir tanesi de Krishna olacaktır. Because you can't win. Çünkü kazanma şansınız yoktur. So with him, you can't win. Ona karşı kazanma şansınız yoktur. He's going to win. O kazanacaktır. And even in Mayapur, when Lord Caitanya was a student, Mayapur'da Rab Caitanya öğrenciyken bile sometimes just for fun he would challenge the devotees. Sadece bazen eğlenmek için bile adananları böyle karşı çıkardı. Meydan okurdu. And he would defeat them. Ve onları da yenerdi. And then what he said, Sonra he would defeat, again defeat, give a counter argument, yes. Ve sonra yenmek için kullandığı argümanları yenecek başka argümanlar söylerdi. Onlara zıt argümanlar. And then he would give an argument against that. Ve sonra buna karşı da bir argüman koyardı ortaya. So, yes, there's no, he can prove black is white and white is black and whatever. O siyahın beyaz olduğunu veya beyazın siyah olduğunu kanıtlayabilir. Ya da her neyse. So when Sarvabhauma became a devotee, a Vaishnav, it became a very significant turning point in this mission of Chaitanya Mahaprabhu. Ve Sarvabhauma bir adanan bir Vaishnava haline geldiğinde Rab Chaitanya'nın misyonunda bu çok önemli bir dönüş noktası oldu. He was the prime minister of that country. O ülkenin başbakanıydı kendisi. And so Puri became very much a Vaishnav place. Ve bu bölgede çok Vaishnavaların olduğu bir bölgeye dönüştü. People up to that time, they were worshipping Jagannath, but they weren't really quite sure who Jagannath is. O döneme kadar insanlar Jagannath'a ibadet ediyorlardı ama Jagannath'ın kim olduğunu tam olarak bilmiyorlardı. So Lord Caitanya explained that Jagannath is Krishna in ecstasy. Rab Caitanya da Jagannath'ın aslında huşu halindeki Krishna olduğunu açıkladı. And then at this point, Lord Caitanya did what Srila Prabhupada says is the most important part of his pastimes. Ve bu noktada da Rab Caitanya, Srila Prabhupa'nın söylediği şekilde misyonun en önemli meşgalesini sergiledi. And Puri is over here. It's all the way on the east coast, northeast coast of India. Kuzeydoğu sahilinin yani kıyısının en üst kısmında bulunuyor Puri. In the Bay of Bengal. Yani Bengal körfezinde. And the Ganges enters into the Bay of Bengal. Ve Ganj nehrinin Bengal körfezine aktığı noktada. And that is West Bengal. Ve bu da Batı Bengal. And beneath West Bengal is Orissa. Ve Batı Bengal'in altında da Orissa bulunuyor. That is the next state. Bu da bir sonraki gelen eyalet. So Lord Caitanya walked all the way down, all the way to the bottom of India, which is a long way. Ve Rab Caitanya da tüm bu yolu yani en dip kısmına kadar yürüdü. Bu da çok uzun bir yoldu. And then, as I mentioned, all the way up the other side. Ve sonra diğer tarafa doğru tüm yolu yukarı doğru da çıktı. Lord Caitanya had an older brother. Ama Rab Caitanya'nın daha büyük bir abisi vardı. And that older brother took sannyas and disappeared. Ve onun abisi de sannyasa düzenini kabul etmişti ve ortadan kaybolmuştu. So Lord Chaitanya's excuse was, I'm going to go find him. Yani Rab Caitanya'nın da mazereti buydu. Gidip onu bulacağım dedi. So it's a good excuse, but India is a big place. Yani bu da iyi bir mazeret ama Hindistan büyük bir yer. A lot of people there, even at that time. So finding one person there's no telephone, there's nothing. Yani o zaman da orası oldukça kalabalık bir ülkeydi. Ve telefon yok, hiçbir şey yok. Bir kişiyi bulmak kolay değildi. So Chaitanya Mahaprabhu traveled, and then he did something very unique and extraordinary while he was traveling. Chaitanya Mahaprabhu bu şekilde seyahat etti ve çok kendine özgü ve sıra dışı bir şey yaptı. So first thing was he was chanting Hare Krishna and singing other songs of Krishna. İlk olarak yaptığı şey Hare Krishna mantrasını ve Krishna ile ilgili başka şarkıları söylemekti.
And whoever he met, he would tell them, chant Hare Krishna. Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Ve kiminle karşılaşırsa onlara Hare Krishna'yı söyle diyordu. Çünkü Krishna Tanrı yüce şahsıdır. And now remember, Lord Chaitanya he thinks he's a devotee. Ve şunu düşünün, yani o Adanalı olduğunu düşünüyor Rab Caitanya. So he's completely absorbed in the identity of a devotee. Yani bir Adana'nın kimliğine tamamen dalmış durumda. And in this case, he thinks he's Caitanya Mahaprabhu. Ve bu şekilde o kendisinin Chaitanya Mahaprabhu olduğunu düşünüyor. Sri Krishna Chaitanya is his real name. Yani onun esas ismi Sri Krishna Chaitanya. And that he's a sannyasi. Ama o bir sannyasi. Vaishnava sannyasi. Bir Vaishnava sannyasisi. But Lord Chaitanya's personal influence was such that more or less either he only had to say chant Hare Krishna. Yani ama Rab Chaitanya'nın kişisel etkisi öyleydi ki sadece Hare Krishna'yı söyle demesine rağmen. Or often he didn't even have to say anything. Bazen hiçbir şey söylemesine bile gerek kalmıyordu. Just persons who saw him, Onu gören kişiler, who felt his spiritual presence, onun spiritüel varlığını hisseden insanlar, they just automatically, whatever he was doing, they wanted to do. O ne yapıyorsa otomatik olarak onu yapmak istemeye başlıyorlardı. And Lord Chaitanya, well, he didn't even walk. He was dancing all the way around India. Yani Chaitanya Mahaprabhu'nun yürüdüğünü de bile tam söyleyemeyiz. Bütün bu yol boyunca dans ediyordu. Chanting, arms upraised. Yani dans ediyordu, kolları yukarıda ve zikrediyordu. And then when he met somebody, sonra birisiyle karşılaştı. And that person became a devotee. Ve o kişi de bir Adanan oldu. And began to chant. Ve mantrayı söylemeye başladı. Lord Chaitanya said, "Now you go back to your village and you teach everyone to do the same thing." O dedi ki sen şimdi köyüne geri dön ve herkese bu yaptığın şeyi yapmalarını söyle. And so people would go back to their villages. İnsanlar bu şekilde köylerine geri dönüyorlardı. And now it wasn't just that they were saying something. Yani bir şey söyledikleri için değil. But Lord Chaitanya empowered them with that potency that also influenced that person. Ama Rab Chaitanya onları bu potansiyelle güçlendirdi ve bu o kişiyi de etkileyen bir şey oldu. And in some cases, seeing Lord Chaitanya or seeing that person was like seeing Lord Chaitanya. Bazı durumlarda o kişiyi gördüğünde insanlar Rab Chaitanya'yı görmüş gibi oluyorlardı. So then everyone in that village would become a devotee. Yani bu şekilde o köyde bulunan herkes bir Adanan haline geliyordu. And if in that village someone was a visitor, yani o köyde bir kişi misafir olarak bulunsa bile, then he became a devotee. O da Adanan oluyordu. And he would go back to his village. O da kendi köyüne geri gidiyordu. And he would also make them chant. Ve oradakileri de mantrayı söylemesini sağlıyordu. And then at night Lord Chaitanya would stay at the home of a Brahmin. Ve akşamları da Rab Chaitanya bir Brahman evinde kalıyordu. Technically he was a Brahmin, so he should stay at the home of a Brahmin and eat the cooking of a Brahmin. O teknik olarak bir Brahman olduğu için bir Brahman evinde kalıp onun pişirdiği yemekleri yemesi gerekiyordu. And all night gerekiyordu. long they would chant Hare Krishna with him. Ve bütün akşam boyunca onlarla Hare Krishna mantrasını Or talk söylüyordu. about Krishna. Ya da Krishna hakkında konuşuyorlardı. And next day Lord Chaitanya went. Ve sonraki günde Rab Chaitanya ayrılıyordu. So one year, 365 times one way and then coming back. Yani bir yıl boyunca 365 kere bir tarafa doğru sonra geri. Sometimes he came on the same route back, sometimes he came on a different way. Bazen aynı yoldan geri dönüyordu, bazen farklı bir yol kullanıyordu. And what was it? Oh yes, I went once on what ISKCON has, Padayatra. Ben bir keresinde İSKCON'un düzenlediği Padayatra'ya katıldım. And that was a long time ago. Yani uzun bir zaman önceydi bu. 25 years ago. 25 yıl önce. With some other devotees from England. İngiltere'den gelmiş başka adananlar da vardı. And for 2 weeks we were on Padayatra. Ve 2 hafta boyunca Padayatra'daydık. That means you're just walking around India just like Lord Chaitanya. Yani bu aynı Rab Chaitanya'nın yaptığı gibi Hindistan'da yürümek anlamına geliyor. And one night we came to this village. Bir akşam bu köye geldik.
before we got to the village, like, 2 miles before the village, there's people coming to greet you, young girls with pots of water on their heads. Ve daha köye yaklaşmadan 2 mil uzağındayken insanlar karşılamaya geliyorlardı. They're giving garlands to everybody. Kızların başlarında su testleri vardı. Falling down at the feet of the devotees, taking the dust from the devotees' feet. Herkes adananlara garland takıyordu, çiçek koyuyordu. Anyway, we stayed overnight in that village. There were quite a few of us. I don't know, maybe 100 of us. Ayaklarının altındaki tozlu başlarına sürüyorlardı ve belki 100 kişi. When we got to the place, we would walk. Sometimes we would walk 30 kilometers in a day. O zaman ve o akşam orada kalıyorduk. Bazen de yürürken 30 kilometre Sometimes it yürüyorduk. was only 10 kilometers. Bazen ise sadece 10 kilometre. And we stayed in this village overnight. Bu köyde kaldık o gece. And we were actually just sleeping outside a temple courtyard. Ve bir tapınağın avlusunda kaldık. And then 4 o'clock in the morning, all of a sudden, there's this chanting going on. Ve sabah 4'te mantra söyleniyordu. People playing drums and gongs and kartals. İnsanlar mridanga çalıyorlardı, karatallar, gonglar. And they're chanting Hare Krishna. Ve Hare Krishna mantrasını söylüyorlardı. So this big Harinam party is coming down through the main street of the village. Ve köyün en büyük caddesine bu Harinam yürüyordu. They go back to some other place where they started. Ve tapınağa geldikten sonra başladıkları yere döndüler. So it was really very interesting. Bu gerçekten çok ilginçti. So we asked him. I was with Lokanath Maharaj. He's the one who's in charge. Lokanath Maharaj? Anyway, make the story short. Lokanath Maharaj vardı. O bundan sorumluydu. He asked him, why are you doing this? Ve neden bunu yapıyorsunuz dedim. He says, our fathers taught us to do this. Bizim babamız bize bunu yapmayı öğretti. It is a tradition of our village. Bu bizim köyümüzün bir geleneği. And many hundred years ago, Ve birçok yüzyıl önce some saint, bir aziz, whose name was Goranga, he came to our village. Bu aziz ismi Goranga'ydı. O bizim köyümüze geldi. He told us to do this. Bize bunu yapmamızı söyledi. So we're still doing it. Biz de hala yapmaya devam ediyoruz. No? So Caitanya Mahaprabhu came back, and this is sort of the Madhya Lila, which has 2 also very important instructions. Bu şekilde Caitanya Mahaprabhu yürüdü oraya doğru ve geri geldi. Ve Madhya Lila'da da 2 tane önemli talimat vardır. So Caitanya Caritamrita has, in terms of philosophy, the tattva of Lord Chaitanya's identity and his purpose for his appearance. Yani tattva açısından Caitanya Caritamrita'da Rab Caitanya'nın neden geldiği ve kim olduğu anlatılır. It has 2 incidents where Lord Chaitanya is defeating Mayavadi philosophy. Ve 2 tane olay vardır. Caitanya Mahaprabhu'nun Mayavadi felsefesini And yerle then bir it has ettiği. what we discussed earlier, Lord Chaitanya for 1 week teaching Rupa Goswami. Ve daha önce belirtmiştik, bir hafta boyunca Rab Caitanya Rupa Goswami'ye öğretiyordu. And 1 month teaching Sanatana Ve Goswami. bir ay boyunca da Sanatana Goswami'ye öğretiyordu. And those 2 teachings comprise what is actually really the sadhana of Bhakti Yoga. Ve bu 2 öğretide aslında sadhana bhakti'nin ne olduğunu özünü oluşturuyor. In Chaitanya Mahaprabhu's line. Yani Chaitanya Mahaprabhu'nun çizgisinde. And the Antya Lila, Lord Chaitanya's mood changes. Ve Antya Lila'da Rab Caitanya'nın modu değişiyor. After Lord Chaitanya went to Vrindavan, his mood became even more extreme. Rab Caitanya Vrindavan'a gittikten sonra onun ruh hali daha da aşırı bir hal aldı. And for 18 years, he really just stayed in Puri, stayed in one place. He didn't go anywhere. Ve 18 yıl boyunca tek bir yerde kaldı. Puri'de ve hiçbir yere gitmedi. During Rath Yatra time, his associates from Mayapur, they would always come. For 4 months, they would come to visit. Rath Yatra sırasında Mayapur'da bulunan birliktelikleri gelirlerdi ve 4 ay boyunca kalırlardı. And this part of Caitanya Caritamrita is really about Lord Chaitanya entering deeply into the ecstasy of Radharani.
Ve bu Caitanya Charitamrita'nın bu kısmı gerçekten Rab Caitanya'nın Radharani'nin moduna derin bir şekilde dalışını anlatıyor. And those ecstasies are invoked by hearing songs. Ve bu huşu hali de bazı şarkıları dinleyerek ortaya çıkıyor. Either songs from Srimad Bhagavatam, Ya bunlar Srimad Bhagavatam'dan gelen şarkılar. or other great devotees like Jayadev, Chandidas, and so on. Da Jayadev, Chandidas gibi büyük panditlerin, büyük bilgelerin şarkıları. And Lord Chaitanya here would show how devotees should, by their knowledge of Krishna's pastimes, Ve Rab Caitanya burada adınanların nasıl bilmesi gerektiğini gösteriyor Krishna'nın meşgalelerini. enter into the spirit of hearing about Krishna, Ve Krishna hakkında duymanın ruh haline girmeleri gerektiğini. and in that way experience the sound of Krishna's voice and flute, Bu şekilde Krishna'nın sesini ve onun flütünü duyabilirler. Krishna's touch, Krishna's visage, his form, the beauty of his form, Krishna'nın dokunuşunu hissedebilirler, onun formunun güzelliğini görebilirler. and how these things lead to very deep experience of what it means to love Krishna. Ve tüm bu şeylerde Krishna'yı sevmenin çok derin bir deneyimine ulaştırabilir kişinin. And then he disappeared. Ve sonra da gözden kayboldu. It was 48 years. 48 sene. There are a few different versions of how Lord Chaitanya left. Yani Rab Caitanya'nın nasıl ayrıldığına dair birkaç farklı versiyonu var. But Kaviraj Goswami doesn't go into that. Ama Kaviraj Das Goswami buna girmiyor. Rather, Chaitanya Caritamrita ends with the Shikshashtakam prayers. Ve Caitanya Charitamrita'da Shikshastakam dualarıyla bitiyor. These are the only things that Lord Chaitanya actually wrote. Bunlar aslında Rab Caitanya'nın kendisinin yazmış olduğu tek mısralar. Personally wrote down. Onları kendisi yazmıştır. Lord Chaitanya's followers wrote huge, vast library of books. Rab Caitanya'nın takipçileri çok büyük bir kütüphaneyi dolduracak kitaplar yazdılar. And the essence of everything that his followers wrote are there in this 8 verses of Shikshastakam. Ve tüm bu takipçilerin yazmış olduğu kitapların özü bu 8 tane kıtadan oluşan Shikshastakам'da anlatılıyor. These 8 verses are verses that anyone who's a Vaishnava knows. Her Vaishnava'nın bildiği 8 mısra bunlar. And they are real objects of meditation. Ve bunlar gerçekten üzerine meditasyon yapılması gereken mısralar. Particularly according to our level of advancement, they teach us how to feel separation from Krishna. Yani bizim ilerleme seviyemize bağlı olarak bize nasıl Krishna'dan ayrılığı hissedebileceğimizi And I'm gösteriyorlar. just closing with this. Ve şimdi bununla bitiriyorum. Generally, the concept or the idea of bhakti practitioners would be how to directly experience or meet Krishna. Genelde bhakti pratiği yapanların kavramı veya fikri nasıl Krishna'yla direkt olarak görüşebilecekleri üzerine olur. Lord Chaitanya taught his followers that the best way to be with Krishna is to feel separation from him. Ve Rab Caitanya da bize Krishna ile olmanın en iyi yolunun ondan ayrılığı hissetmek olduğunu And gösterdi. the devotees in all stages of Krishna consciousness should learn, by Prabhupada's words, learn this art of feeling separation from Krishna. Ve Krishna bilincinin her farklı seviyesindeki adanan için Srila Prabhupada böyle demiştir. Onların Krishna'dan ayrılığı öğrenmeleri gerekir. And it becomes the very extraordinary
means by which even we who really have no qualification Ve bu da böyle öyle bir araç oluşturur ki biz dahi, yani hiçbir niteliğe sahip olmayanlar dahi by Caitanya Mahaprabhu's example and meditations and teachings, how we can also really be Krishna conscious. Rab Caitanya'nın örneğiyle, meditasyonuyla ve öğretileriyle bizim de nasıl Krishna bilinçli olabileceğimizi gösterir. Krishna consciousness is not easy. Krishna bilinci kolay bir şey It's değildir. extremely difficult. Çok zor bir şey. But if one actually follows Caitanya Mahaprabhu's path, then it becomes relatively easy. Ama eğer kişi Chaitanya Mahaprabhu'nun yolunu takip ederse o zaman göreceli olarak kolaylaşır. I say relatively easy because for us everything is hard. Ben göreceli olarak kolaylaşır diyorum çünkü bizim için her şey zor. So that's Caitanya Mahaprabhu's biography, Caitanya Caritamrita. Bu Chaitanya Mahaprabhu'nun biyografisi, Caitanya Caritamrita. And Srila Prabhupada has this extraordinary introduction, which is explaining about what is this Caitanya Caritamrita actually mean. Ve Srila Prabhupa'dan da çok sıra dışı bir açıklaması var. Yani bu Caitanya Caritamrita ne anlama geliyor? And he also gives a brief history of Lord Chaitanya's life. Ve aynı zamanda Rab Chaitanya'nın hayatına dair de kısa bir özet veriyor. Ve onun öğretileriyle ilgili. So those are the 4 books. Bunlar bahsettiğimiz 4 kitap. Bhagavad Gita, Bhagavatam, Nectar of Devotion, Caitanya Caritamrita. Bhagavad Gita, Bhagavatam, Adamların Nektarı ve Caitanya Caritamrita. As I said, it may be quicker to learn English or Russian or another language and read the books than wait for them to be translated into Turkish. Yani İngilizce öğrenmek ya da Rusça öğrenmek ve kitapları bu dillerde okumak onların Türkçe'ye çevrilmesini beklemekten daha kısa sürebilir. Daha önce belirttiğim gibi. But we should read these books over and over again. Ama bu kitapları tekrar tekrar okumamız gerekiyor. There was a certain nice time in my Krishna consciousness Benim Krishna bilincimde belli bir hoş bir dönem vardı. when I was having a practice of trying to read them every year. Yani onları her yıl okumaya çalışıyordum. Then I started a thing called writing, Ve sonra yazma dediğimiz bir şeye başladım. and that made my reading very sort of unidirectional. Ve bu da benim yani okumamı çok böyle tek yönlü yapmaya başladı. Now I've heard that, for instance, my godbrother Karma Prabhu, that for as many years as he's been in Krishna consciousness, he's read all of the 4 books that many times. Karma Prabhu benim yani can kardeşlerimden bir tanesi. Bu 4 kitabı birçok kere okuduğunu söyledi. My godbrother Keshav Bharati Swami, he is reading Srimad Bhagavatam aloud. Keşava Bharati Swami benim o da yine can kardeşim. O da Srimad Bhagavatam'ı sesli bir şekilde He okuyor. reads 46 pages a day, Günde 46 sayfa okuyor. which means that he finishes the Bhagavatam every year and then he starts again. Ve bu da her yıl Bhagavatam'ı bitirdiği anlamına geliyor. This Ve is sonra with tekrar Prabhupada's başlıyor. purports. This is not just the verses. Ve sadece kıtalardan bahsetmiyorum. Prabhupa'nın açıklamalarıyla beraber. Okay, so read those 4. Yani bu 4 kitabı okuyun. That's what our spiritual life is based on. Bizim spiritüel hayatımız bunlara dayanıyor. It's not enough Bu just to feel good and chant Hare Krishna. Sadece iyi hissetmek ve Hare Krishna'yı We need sevmek to yeterli değil. fortify and educate our chanting by these books that were Prabhupada's mission. Yani bu Prabhupa'nın misyonunu oluşturan bu kitapları okuyarak biz mantra söyleme şeklimizi arttırmalıyız. Both things are needed, Ve chanting eğitmeliyiz. and at least the study of these books. Ve ikisi de gerekli. Mantrayı söylemek ve bu kitapları okumak. Jai Srila Prabhupada ki Jai. Hare Krishna. Thank you very much for your attention. His Holiness Şivaram Svami Maharaj ki Jai.